Efendim Bülent Şakrak'la tezgaha tekrar hoş geldiniz. Yeni bölüm, efsane bir bölüm. Neden? Çünkü abilerin abisi Cem abi benimle beraber. Cem Davran konumuz. Abi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk getirdin. canım kardeşim benim. Acayip mutluyum. Eyvallah. Ne diyeceğimi bilmiyorum, yemin ederim yani. Böyle eşe dosta artık şey demeye başladım. Kendime program yapıyorum ya. Vallahi yani hani etraf seyrediyor, bilmem ne yapıyor. Her şey çok yolunda ama kendime program yapıyor gibiyim, yemin ederim. İyi, süper yapıyorsun. İzledim biraz, bakındım. Eyvallah. Süper yapıyorsun. İyi ki geldin. Ayaklarına Eyvallah. sağlık. Zevktir benim için kardeşim. Müsaaden olursa naçizane dalıyorum sohbete. Direkt dal. Şimdi topa gelişine vur. Eyvallah. Benim bildiğim bir sürü şey var tabii. Onları aslında bir parça insanlarla paylaşmak meselesi bu mesele ama ben böyle bazı yerlerde bu meseleyi ilk defa duyuyormuşum ya da bilmiyormuşum gibi davranabilirim. Şimdiden affet o yüzden. Rica ederim. Kasımpaşa'dan başlamak istiyorum. En doğru yerden başlayalım. Kasımpaşa'dan başlayalım müsaadenle. Şimdi Kasımpaşa nasıl söyleyeyim? Şimdi benim rahmetli babam ve Allah özür versin anneciğim. Eyvallah. Onun ikisi de doğma büyüme Kasımpaşalı. Yani orada tanışıyorlar, karşılaşıyorlar zaten. Kasımpaşa'nın delikanlısıyla bir genç kızı. Biri Kemaliye Eğinli, biri Çayeli Rizeli. İki ayrı kültürün, iki ayrı inancın, iki ayrı dünyanın insanı. Orada tanışıyorlar, evleniyorlar. Yani benim vesilem oluyorlar. Ben de orada doğdum. Benden önce ablam doğdu filan. Eyvallah. Ve 26-27 yaşında ayrıldım. Hiçbir zaman ayrılmadım. Hala gidiyorum oradaki arkadaşlarıma. Beyoğlu, Kasımpaşa. Zaten Kasımpaşa'nın merkezde doğuyoruz. Sonra yukarıda Tepebaşı'na doğru bir Aynalı Çeşme vardır. İlk gençliğim, ilk çocukluğum falan Tepebaşı ile Kasımpaşa'yı bağlayan mahalledir o. Şimdiki stadyumun olduğu yer aslında orası Bayram Yeridir. Onun orijinal adı da. Bayram Yeri'nin hemen oralar. Oralarda büyüdüm. Ne öğrendiysem Kasımpaşa'da öğrendim. Böyle sayayım 4-5 tane. Ne hissediyorsam hala Kasımpaşa hissediyorum. Yaşım 55 oldu, bana sor. Hala her şeyim Kasımpaşa'dır. Dünyanın en güzel kültürüdür. En güzel edebiyatıdır. En güzel yeridir Kasımpaşa. Eyvallah. Güzel yerden başladın. Aynen öyle, evet abi. Bıçkınlıkta, delikanlılıkta, abiliğinde. Ben çok abiliğini gördüğüm için. Eyvallah. Yani vallahi billahi o yetiştiğin yerle ilgili bir şey. Bunu da her fırsatta söylersin. O yüzden ya özene söylüyorum. Çünkü Kasımpaşa şimdi herkesin kafasında böyle bir şey var. Böyle hani Kasımpaşa deyince böyle bir bitirim, hani kabadayı falan filan öyle bir şey. Halbuki devasa bir kültürdür yani. Devasa bir insani kültürdür, sosyal kültürdür ve iyilik kültürüdür. Bak en doğrusu bu. Eyvallah. Kasımpaşalı iyidir yani. Kasımpaşa iyi insan yetiştiren bir yerdir. En azından benim dönemimde, benim çocukluğumda babamın, annemin, başka yerlere gitmesin şimdi. İyidir ya Kasımpaşa, her halükarda iyidir. Her halükarda iyidir ya. Peki rahmetli babayı almışken sohbeti biraz oraya da hemen devşirmem lazım ki çünkü senin oyunculuğunla ilgili olarak oyunculuk mesleğine dalışınla ilgili rahmetli pederin büyük etkisi var. Tabii deli gibi. Evet. Onunla ilgili yani vesile olduğu yer diyeceğim ama senin hikayen de tabii anlatmakla bitmez. O yüzden acele ediyormuşum gibi de oluyor bir taraftan. Ben sana burada bir küçük bir not düşeyim mi? Şimdi normalde hani arkadaş arasında dost meclisinde ya da sağda solda konuşulduğu zaman benim hayatımla ilgili cümleler, yaptıklarım, iş yaşadıklarım ya da bana dair şeyler birleşince yaklaşık 80-85 yıl çıkar. Oysa ki ben 55 yaşındayım. Oysa ki ben 55 yaşındayım. Bunun tek bir sebebi olabilir. Aynı anda çok fazla şey yapmak, dibine kadar her saniyesini hayatın yaşamak böyle bir açıklaması olabilir. Yoksa hani 85 yaşında değilim. Kitap yazacak mısın peki? Evet. İstiyor musun bir kitap? Yok, hayır. Niye? Yok ben işte bir 4 yıldır Kafa Dergisi'nde yazıyorum. Onu biliyorum. Oraya gireceğiz abi. O sohbete dahil olacağız da. Ben ona utanıyorum. Bir tane kitap. Neden utanıyorsun ya? Çok utanıyorum. En utanmaması gerekenlerden birisin sen. Yani biri ya zaman ilerleyince hele son dönemde çok oluyor. Böyle atlayarak zıplayarak gideriz ama sonra izleyen onu bağlar. En azından o sadelikte konuştuğumuz için bağlar. Biri benim kendi alanıma, hayatım verdiğim alana böyle pencereden daldığı zaman ben de hafif böyle bir tetiklenme. Ulan ne oluyorsun diye bir şey oluyor. Tabii. Yani, agacığım sana ne oluyor? Yani ömrümüzü verdik. Sen burada pencereden falan oluyor. O işte de çok müthiş yazar arkadaşlarım var. Hayran olduğum yazarlar var. Kitabı olan insanlar var. Bir tane kitabı çıksın diye çırpınan insanlar tanıyorum. O yüzden biraz utanıyorum. Ve müthiş teklif var yani. Evet ama işte yani şimdi bununla ilgili dert çeken insanlarla ilgili hassasiyetini anlıyorum ama şimdi böyle bir fırsat varken ben senin yazdığın bir kitabı okumayı isterim açıkçası. Ya bu bana da biraz haksızlık gibi. Yani ben okumak isterim. Benim gibi de okumak isteyecek bir sürü insan
vardır diye düşünüyorum. Ya bizim işlerimizde bizde mesela bizim Kafa Dergisi'nde kitabı çıkmayan sanırım sadece benim. En son Zafer Algöz'ün çıktı. Evet. Hatta ikinci kitabı çıktı. Evet, işte evet. herkesin var. Diğerleri yazar zaten. Biz yazar değiliz. Yani bir arkadaşa bakıp çıkacağız tadındayız orada. Çünkü çok önemli yazarlar var. Ama hakikaten. Tamam da hep tevazu Yani yalnız- sahibisin ama hayır anlıyorum Yok, abi. tiyatro Yani- olsa konu öbür tarafa geçerim. Hayır. Ama burada Atol Behramoğlu yazıyor. İşte burada Şebnem, burada Sema Kaygusuz, burada filan derken hani burada Başar müthiş yazarlar var filan. Oradan biraz eskilerin tabiriyle ağır eğiliyorum, Ama utanıyorum. naçizane ben de abi o zaman şöyle bir yani küçüğün olarak naçizane bir ukalalık yapayım. Siz de şimdi aslında mesleki olarak oyuncu olmayan bir insanın oyunculuk yapmasına herhangi bir Bir serzenişte şey demiyoruz ama tamam. ufaktan bir Tamam bir da. uyuz oluyor Ya. söyleyeyim yani. Ama yani sesimizi çıkarmıyoruz. Herkes de bir Yapsın, şekilde deniyor. serbest diyoruz. Ama yani bu kadar sanatla ilgili, edebiyatla her şekilde edebiyata değmiş biri olarak bence senin yazman gerekir. Ya bir gün olacak. Zaten şöyle işte benim aşağı yukarı 12-13 yaşından beri tuttuğum bir günlük vardı. 16-17 yaşlarında da not almışım üstüne. Normal günlük ya. Arada bir yazmışım, yazmamışım. Ama günlük var. 17 ya da 18'den sonra da oraya başlık koymuşum. Palyaçonun günlüğü diye. Evet. Öyle devam etmişim. Şimdi ben bunları da yazıyorum. Mesela orada günlükten şeyleri falan da paylaşıyorum. Hatıralar paylaşıyorum. Eski tiyatro hatıraları falan yazıyorum ben bütün bunları. Sonra bunlar bir araya geldi. Yani hepsini bassan 4-5 kitap olur. Hani özetleyelim bir tane kitap çıkaralım diye bütün yayın evleri geldiler. Ben bir yeşillendim. Bir takım çalışmalar yapıldı. Sonra dedim ki biraz durun. Niye? Ben hazır değilim dedim yani. Ya bu başka bir şey. Hazır değilim başka Hazır bir şey değilim ama yani çıkacak bir gün. Olacak bir yazmalısın. gün. He. Ama bunu da yaparsan böyle bir tadında bir şey yapmak istiyorum ama kaçarak göçerek herhalde 250 bin özür dilerim ondan sonra yaparım yani. Ya niye özür diliyorsun abi? Hayret Abi bir şey. yani Neyse o- ben onları neyse, halledeceğim. yani. O zaman ben halledeceğim orayı. Tamam neyse tamam. Tiyatro kısmına gelelim abi. Rahmetli pederden ötürü oyunculuk meselesine bir dahiliyen var. Orayı bir Hızlı anlatayım. Yok hızlı He, olmamıza gerek yok. Zamanımız var. İstediğimiz kadar. Benim rahmetli babam Türk sinemasının en eski prodüksiyon amirlerinden biri. Yani eskiden Pesen film var. Yani Kanun namına bulunmaz uşak küçük hanımefendi falan 1950 yılları söylüyorum. Prodüksiyon amirlerinden biri. O yıllarda da sinemaya hakim bir Muhsin Ertuğrul sineması var. Dahil Bedai oyuncuların oynadığı. Sonra Türk sineması kendini tam buluyor. Aslında hep Dahil Bedai, şehir tiyatrosu oyuncuları falan filan. Şimdi rahmetli babama böyle Muhsin Ertuğrul, Behzat Butak o dönemin en önemli isimleri diyorlar ki Darülbedai'de bizim aksesuar şefimiz var. Onun yanına gel. O biraz rahatsız. Hamdi Şarlıgil o da Allah rahmet eylesin. Hani seni Darülbedai'ye alalım diyorlar. O zaman da ablam doğmak üzere. Babam da bakıyor bir yerde devlet memurluğu var. Burada Yeşilçam yani şöyle Yeşilçam'da o zaman Türk sinemasında kazandığı paranın 1/10'ine falan Darülbedai'ye aksesuar şef yardımcısı olarak gidiyor. Gittikten çok kısa bir süre sonra işte vefat ediyor, ayrılıyor aksesuar şefi. Anladım. Gider gitmez 3. ayında aksesuar şefi oluyor. Ta sonuna kadar, emekli olana kadar Darülbedai aksesuar şefiydi babam. Emekli olduğunda da emeklilik evrakına imza atan yönetici de bendim. Evet o hikayeye de geleceğim. Evet. O en ilginci. Evet. Ben yönetici oldum. Evet vallahi bile ben yönetici oldum. Yani ben tabii bu arada olan süreçte az ileride Tepebaşı Dram Tiyatrosu var. Her akşam muhteşem oyunlar var. Shakespeare'ler, Chekhov'lar. Ben her oyunu 5 defa falan izliyorum. Yani mesela 5 yaşındayken yani şu anda benim yaşımda olanların bile izleme ihtimali olmayan oyuncuları izliyorum yani. Kimler yani. Agah Hünler işte Halide Pişkinler falan aklına kim geliyorsa. Doğma büyüme tiyatrocusun yani. Tabii. Bayağı öyle. Mesela 6 yaşındayım daha ilkokula yeni başlayacağım. Ben ilkokula 2. sınıftan başladım. Erken başladım. Evet. Falan. Uzun hikaye. Uzun hikaye değil. Oralara hep dalacağım. Kusura bakma Ha. yani. Eyvallah, Çünkü dal. bunlar ilginç abi. Bunlar Ya babama yalvarıyorum beni tiyatroya götür diye. Oğlum şu anda oynayan oyunu sen izledin diyor. İstiyorum diyorum. Babam götürüyordu. Oradaki teknisyenlere bırakıyordu. Teknisyenler beni köşeden alıyordu. 6 yaşındayım. Shakespeare izliyorum böyle. Efsane oyunculardan. Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda çıkışında aksesuar görevlilerinden biri beni az ileride zaten eve bırakıyor. Yani ertesi gün okula gideceğim mesela yaşıtlarım çoktan uyumuş. Ben gelip oyun izleyip gelip uyuyordum. İşte öyle yavaş yavaş rüyalarım olmaya başladı. Ufak rüya görmeye başladım. Sahneye çıkıyorum. Buradan ben giriyorum. Oradan Suna Pekursal giriyor. Buradan filan giriyor diye. Çocukluk rüyaları olmaya başladı. Bunların tamamı gerçek oldu.
Peki bir şey söyleyeceğim. Darülbedaiye, yani bilmeyen arkadaşlar için İstanbul Şehir Tiyatrolarına. Doğru değil mi? Bilmeyen arkadaşlar için. Bilmeyen arkadaşlar için abi, evet, bunu Evet. söylemek zorundayız Doğru. yani. İstanbul Şehir Tiyatrolarına giriş yaş 16. Yok 12. 12-16 yaşında peki yönetim kuruluna. 16 yaşında kadroya aldılar beni. Ben 12 yani 1976'da girdim. Evet. Tamam mı? Ben yokum daha. 77 doğumluyum abi ben. Doğru. Evet. Ha. Ben yokum yani. Sen 77 doğumluyum ben. Ben 76. Bir de Ağustos doğumluyum yani. Evet. Bayağı yokum. Tabii 76'da girdim şehir tiyatrosuna ben. İşte sonra 1979-80 geçişinde beni hemen stajyer kadroya aldılar. Ama şöyleydi o zaman. Şimdi senin mezun olduğun okul var ya, yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı o zaman yok. O zaman belediye konservatuarı var şehir tiyatrosunun içinde. O zaman Muhsin Ertuğrul'un sistemi bu. Çocuk Genç Eğitim Birimi diye o sistemin içinde bir sistemi var. Çocukları alıyor sınavla 4 yıl artı 3 yıl 7 yıl oyunculuk eğitimi alıyorsun. Bak 7 yıl. Yani Ne 4 diyorsun yıl falan abi ya? tabii. Ya benim girişim öyle. Ben Çocuk Genç Eğitim Birimine gittim. Ben 7 yıl oyunculuk eğitimi aldım yani. O zaman öyleydi. Bunu ilk defa duyuyorum ben ya. Bilmiyor muydun bunu? Tabii. Bilmiyorum hiç. Çocuk Genç Eğitim Birimi var. İşte bütün belediye konservatuarı hocaları bilmem neleri zaten şehir tiyatrosunun içinde sonra ayrılıyor. Sonra da işte senin döneminde falan İstanbul Üniversitesi oldu. 80'lerin bir yerinde de İstanbul Üniversitesi'ne bağlandı falan. Önce belediye konservatuarı oluyor, sonra devlet Tabii konservatuarı tabii. oluyor Tabii. bizimkiler. Çok uzun yıllar belediye Evet. konservatuarı. Yani belediye şehir tiyatrosunun konservatuarı. Beraberler o zaman. İşte ilk onun başında Muhsin Bey Çocuk Genç Eğitim Birimi yapalım diyor. Çocuk kısmı 4 yıl, başarılı olanlar 3 yılda genç eğitim birimi. Yani 7 yıl oyunculuk eğitimi. Ben ona girdim. Yani orada ilk şeyin sonunda başarılı olunca beni aldılar, stajyer kadroya aldılar. Sonra da işte 82 sonunda da asal kadroya aldılar. 2000 Sonra bir arada şeye girdin, yönetim kuruluna. sonra yönetici oldum. Babam hala tiyatrodaydı, aksesuar şefiydi. Sonra babam emekliliği geldi, emekli oldu. Ben ona imza attım. Vay anasını Bu ya. adam Bu emekli muhteşem olsun bir diye. hikaye abi ya. Şimdi 5 yıl önce ben oradan emekli oldum. Ben şehir tiyatrosu, Darülbedaiye emeklisiyim falan filan. Şimdi bunu Falan mesela filan internet. yazarlık yapmayacağım diyorsun. Bunu yazıp da bunun filmini çekmeyeceğiz mi gerçekten? Yani. Ben senin gençliğini oynarım. Hala gencim çünkü. Gençliğimi. Vicdansız ama. Niye? Ya belli bir dönemini oynarım en azından. Tabii ilk çocukluk döneminde. Çok güzel hikaye. Gerçekten bunu yazmayacaksın mı mesela abi? Bilmiyorum ki böyle. Bu kaç kişinin başına gelebilir ki? Ya da bu dünyada kaç kere denk gelebilir bir hikaye Çok ki yani? acayipti. Mesela ben şehir tiyatrosundan ayrılırken artık gidiyorum. O zaman Suna abla işte sağlığı biraz sallantıdaydı ama Suna Pekuysal. Ben ona hayrandım bu arada, onu da söyleyeyim de. Yani Suna Pekuysal, yani buradan şeye söyleyeyim. Bana kalırsa Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Eyvallah. biri. Büyük oyuncuydu yani. Eyvallah. Yani ben bunu şeylerden de duydum. Mesela bir Rus rejisör geldi. Bilmediği bir oyunu izliyor. Ve Antrak'ta herkesi arayıp bu oyuncu kim plan diye soruyordu yani. Bu nasıl bir sahne enerjisi, bu nasıl bir ses kullanımı falan diyordu yani. Gerçekten. Ve ben onunla en son oyunu benledir karşılıklı. Başrol. Ahududu. Gerçekten mi? Tabii. ya? Suna ablanın şehir tiyatrosundaki son oyunu karşılıklı başrol oynuyoruz. Ahududu. Yeğenini oynuyorum. Kapılar kırılıyor falan, öyle oynuyorduk falan. Ben ayrılırken o son zamanları bana demişti ki sen de gidiyorsun. Kim oynayacak bu jön komikleri, jönleri diye arkamdan bağırışı hiç unutmam. Bak anlatırken tüylerim diken diken Muhteşem. oluyor. Ama son dönemde şehir tiyatrolarında sen yine bir oyun oynadın. Ya işte biz Ayşenil benim için şehir tiyatrosu son genel sanat yönetmenidir zaten. Eyvallah. Yönetmelik değiştirmeden önceki benim Muhsin Ertuğrul'un kurduğu yönetmelikle o görevi yapan tek genel sanat yönetmenidir. Onun ricasıyla bir geldim. Harold Pinter doğum günü partisi Biliyorum. oynadım 3 sene, sonra veda. Tekrar veda et. Tabii artık geçti. Tamam, bunda Zamanımız da, doldu. ama bunda da var bir hayır. Zamanın dolmuş gibi değil çünkü bence muhteşem bir hareketin içindesiniz şu anda. Tabii. İstanbul Halk Tiyatrosu diye. Artık tiyatromuz var. Evet, bize hizmet eden, bize hizmet ettiğini hakikaten iddia edebilir. Evet, Çünkü evet. ülkeye hizmet eden, Türk yazarlarla özellikle çalışmaya gayret eden ve Mümkünse. evet Mümkünse, yani evet. gayret eden acayip bir oluşumun içindesiniz. Yıldıray Şahinler, sen, Bahtiyar Engin Ve ve tabii Ulu ki Manito. Ulu Manito Erkan Can. Allah eksikliğini göstermesin. Onu da getireceğiz. Ben Erkan abiyle olan bölümü hep burada Vale çadırında çekmeyi hayal ediyorum. Yani onu ben özellikle izleyici olarak evet, yapmak lütfen isterim. zaten gelmezsen olmaz. Tabii, tabii. Yani köşede izleyeyim ben beni. Gelmezsen olmaz. Evet, Onu da anlayacağız. Evet. 7,5 saat sonra bir Kesinlikle.
Yavrum benim ya. Halk tiyatrosu sahnenizi açtınız. Tabii. Bir tane salon yaptık kendimize. Evet. Tiyatro mekanı yaptık. Evet. Harika bir hareket yaptın. Onunla Ümraniye ilgili biraz Atakent'te. ben bir sürü şey biliyorum da. Sen Ne her olur- şeyi biliyorsun. Biliyorum da aslında işte da. ne olursun sen Evet. anlat abi ya. Biz işte böyle bir 12 sene falan oldu, böyle bir İstanbul Halk Tiyatrosu diye bir kendi özel tiyatromuz var. Onun dışında mümkün olduğu kadar dediğin gibi işte Türk genç yazarların oyunlarını çıkarmaya çalışarak, yaparsak da işte Tartüf uyarlaması, Molière uyarlaması yaparak falan. O böyle bir yerimiz, mekanımız yoktu. Erkan'ın tabiriyle bir kayıkhanemiz yoktu. Eyvallah. Tabii o kayıkhane diyor hala oraya. Bir dostlar yardım etti. Sağ olsunlar, çok böyle iş adamı arkadaşlarımız. Başka mesleklerde olup da bize saygı duyan, bizim aşkımıza saygı duyan, sevgi duyan, uzaktan bizi takip eden, ya bu çocuklar hayatlarını bu işe veriyorlar falan. Severim Eyvallah. bu çocukları. Atatürk'ün lafı yani. Bunlar iyi çocuklar. Severim. Eyvallah. Aynen böyle hepsinin duygusu. Evet, eksik olmasınlar. Eksik Bana da şu olmasınlar. anda bu programı yapmama sebep olan Şanser abi. Aynen bütün böyle. bunların müsebbibi olan adam da aynı duyguyla bize bütün Kesinlikle. bu şeyi yaptı. Evet. İyi ki bu adamlar varlar gerçekten. Tabii yani aslında bu insanlar şeydir yani iş adamlarıdır, yatırımcılardır Evet. falan filan, fakat bir taraflarında bir kanarya kanat çırpar yani bir Evet, kuş, aynen öyle. küçük bir kuş kanat çırpar. Tam da öyle. Ben bunu böyle anlatamazdım. Tabii tabii. Ey Allah'ım İşte ya. benim de öyle dostlarım var. Bir gün öyle ya biz destek olalım dediler. Bizim bir mekanımız oldu şimdi. Güzel, tatlı, tam bizim istediğimiz gibi. İçinde atölyeler, öğrencilerle çalışacağımız, provalar yapacağımız. Mesela önümüzdeki ay itibariyle yavaş yavaş şeylere başlıyoruz. Söyleşi. Yani şu kafada olmamak için bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Yani salon açtık. İşte Şubat ayı itibariyle burada oyunlar oynanıyor, konserler var. Bu bize göre değil yani. Anladım. Gençler çalışıyor. Çünkü tiyatrocusunuz. Tabii. Mesela bizim gençlerden şu anda 2 tane özel tiyatro çıktı bizim salondan. Bizim orada çalıştılar, oyun çıkardılar, başvurdular, şirket kurdular. Bir 2 tane özel tiyatro var. Bilet satıp oyun oynuyorlar yani. Bizim Bravo, harika. Biz onlara salonu falan her şeyi bedava veriyoruz. Süper. Çünkü uzayan kol bizden olsun. Aynen. Yani bütün Bizim mesele- çocuklarımız, o yüzden de her yaptıkları şeyin altına biz çırağız. Biz bunların çırağız falan yazıyorlar. Bizim Evet. de çok hoşumuza gidiyor. Evet. Böyle gençlerle çalıştığımız bir ortam. Şimdi orada bir söyleşiler başlatacağız. Ücretsiz. İşte Erkan Can gelecek. Aynen böyle hatıralarını anlatacak. Söyleşi. Süper. Gençler izlesin. Sınırlı 200 tane koltuğumuz var. 200 kişi. Yani Süper. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kaç oyunu var şu anda? 4 tane oyunumuz var. Amiral Gemisi 10 yıllık oyun. Alevli Günler. Alevli Günler. Orada Evet. zaten inanılmazsın. Tabii. Seyretmeyen gitsin seyretsin. Hala Hayatınızdan çok şey kaybediyorsunuz izlemediyseniz. Gerçekten çok acayip şeyler kaybediyorsunuz. Mutlaka gidin seyredin. Özür dilerim abi. Tamam. Evet. Gayet iyi oluyor. İkincisi Bezirgen, o da 6. sezonunda. Evet. Onu da gidin seyredin. Hepsini gidin seyredin. Bir daha bölmeyeceğim Cem abi. Gidin oyunları seyredin. Benim canımı sıkmayın. Sıkmayın. Pardon abi buyurun. Evet. Bu 2 oyun böyle çok şey gidiyor. Arada da başka oyunlar da çıkardık ettik falan. Bunun yanına işte bir tık önce Barut Fıçısı eklendi. Evet. İldiray Şahinler rejisiyle. Onda ben yokum. Benim olmadığım bir oyun bu. Erkan var. Biz böyle bir küçük bölüşüm, bir repertuar tiyatrosuna dönelim. Mesela geçenlerde aynı anda 2 oyunumuz oynuyordu. Şey bu. Hedefim şu bizim. Mesela aynı anda İstanbul'un çeşitli yerlerinde 4 tane 5 tane bizim oyunumuz oynasın. Bayağı Eyvallah. repertuar tiyatrosu. Süper. İşte son dönemde de biz 3'ü bir arada diye benim içinde olduğum 3 kişilik bir oyun çıkardık. Yani 4 tane oyunumuz var. Orada da Celil var. Celil Alçakan, var. Yine genç bir Onur arkadaş. Özaydın Evet. ve ben varım. 4 tane oyun devam ediyor. Hem Süper. İstanbul'da hem Türkiye'nin her yerinde oynuyoruz ama ekleyeceğiz. 6 oyun, Mutlaka. 7 oyun, 10 oyun. Aynı Ondan anda 10 yana- oyun falan oynayacak. Ondan yana hiç şüphem yok. Naçizane şunu söylemek zorundayım. Ben de affına sığınarak abi. Direkt. Türkiye'de kurulmuş Türk tiyatrosuna hizmet eden tiyatroların içinde gerçekten tiyatrocuların olduğu acayip bir oluşum İstanbul Halk Tiyatrosu. Sahip çıkın, takip edin. Çünkü içinde Cem Davran var, Bahtiyar Engin var, Erkan Can var, Yıldıray Şahinler var. Bu kadar gerçekten tiyatrocuyu bir arada çok az yerde görürsünüz. Haberiniz olsun. Buyurun abi, devam ediyoruz. Ya işte bu tiyatro, İstanbul Halk Tiyatrosu'nun özelliği, biz bayağı dilediğimiz, hayal ettiğimiz tiyatroyu yapıyoruz ve bunu böyle büyük bir şeyle yapıyoruz. Yani büyük bir heyecanla yapıyoruz. Yani bir tane küçücük örnek vereyim. Mesela 10 yıldır oynadığımız Alevli Günler'in Kadıköy'de 20.30'da oyunu var. 4.30 civarı gittiğimde, yani 16.30'da gittiğimde Erkan Can'ı orada buluyorum. Tabii. Yani Çünkü eski memur. tabii. Yani düşünsene, yani oyundan yani 5 saat önce, 4 Evet. saat önce oraya geliyor.
her şeyini kontrol ediyor. Hala sanki o oyunu daha önce oynamamışız gibi. Evet. O heyecanla hepimiz gidiyoruz. Evet. Sen de bu akşam buraya 1,5 saat erken geldin. Evet. Cevap. İşte bunlar hep gelenekten yani. Evet. Ama sordukları zaman, ben gazete röportajlarında falan sordukları zaman İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluşu diye bir şey gelirse 1914 diyoruz biz hepimiz. Darülbedai'nin kuruluşudur. Eyvallah. Süper. Bizim için öyle. Şu anda gerçek Darülbedai'de, yani o binalarda olmayan gelenek ama bizde sürüyor. Yaşasın. Ne Tabii, güzel. kuliste ast üst tatlı, yani gelenek anlamında ilişki, işte kulis kuralları, sahne kuralları, Evet. teknik grupla ilişkimiz. Mesela bizim teknik elemanlarımız bizim için tiyatro adamıdır yani. %100. Benden Evet. fazla tiyatro adamıdır. Biz onlara şey gözüyle bakarız yani, oyunun yönetmeni, yani en önemli şey diye. Evet. Bir gün oyun yetişmiyordu, hemen hep beraber aldık, sıktık, bilmem ne, biz kurduk, dekoru yardım ettik. Bu tadda. Biz de naçizane buralardan devam etmeye. İyi ki sizin tedrisatınızdan geçtik. Biz de Eyvallah. size değme fırsatı yakaladık. Gelenek ben her de, şey ya. Yani işte sen eksik olma, Hakan Gerçek eksik olmasın. Kalbimizde o şey var. Evet. Durlarda yatsın. Nur içinde yatsın. Hakan Gerçek. Durlarda yatsın ama getireceğiz. Buraya kendi de gelecek. Çünkü her şey yalan, Hakan Gerçek. Evet. Buradan orada söylemek zorundayız. Bundan sonra iyi ki sizin tedrisatınızdan geçtik. Biz de aynılarını yapmaya gayret ediyoruz abi gerçekten. O yüzden İstanbul Halk Tiyatrosu hakikaten çok başarılı ve harika bir kurum. Şimdi müsaaden olursa bu arada ekleyecek bir şeyin yoksa küçük bir gidiyor. Kendi şeyimize gidiyoruz. küçük bir gönderme yapacağız bir yere. Ya. Bizim programımızın bir bölümü var. Burada dünya üzerine gelmiş bir takım muhteşem insanlar var. Bunlar kendilerini insanlara adamış insanlar. Küçük alanlar ayırıyoruz bunlarla ilgili. Şimdi onlardan bir tanesiyle ilgili bir videomuz var. Tamam. Onu seyredeceğiz 3 dakika. Sonra geri döneceğiz müsaaden olursa. Önünüzden kara kedi geçmesi uğursuzluğa değil, kedinin bir yerden bir yere gittiğine delalettir diyor Groucho Marx. Ancak Üsküdar'daysanız önünüzden bir kedinin geçmesi o kedinin Aziz Mahmut Hüdayi Camii'ne gittiğine delalet olabilir. Ve eğer kediler de gönlünce camilere girip çıkabiliyorlarsa, soğuk sıcak demeden barınabiliyorlarsa o camilerde Mustafa Efe gibi gönlü yüce insanların olduğuna delalettir. Mustafa Efe, Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin imamı ve bir hayvan dostu. Ayrıca dostluğunu mesleğini icra ettiği yere de taşıyabilen biri. Nihayetinde camiler Allah'ın evi ise kediler de bu davete icabet edebilir diye düşünüyor ve caminin kapılarını barınmaya muhtaç kedilere açıyor. Ortaya öyle güzel görüntüler çıkıyor ki cemaat kedilerle saf tutuyor. Kedilerle vakti bekliyor ve günde 5 vakit kedilere selam veriyor. Kediler camiyi ve cemaati çok seviyor. Özellikle de Mustafa Efe ile vakit geçirmeye bayılıyorlar. Hayvanla geçirilen vakit asla boşa geçmiş sayılmaz. Ya şefkat verirsiniz ya şefkat alırsınız. Her ikisi de insan olmanın, her ikisi de hayatı anlamanın anahtarıdır. Ve bunu her yerde yapabilirsiniz. Şefkatin yeri ve zamanı yoktur. Hayatın anlamı, huzuru ve mutluluğu küçük ayrıntılarda saklanıyor bazen. Hatta o kadar küçük ki bu ayrıntılar, sadece kapıları açık bıraktığınızda bile içeri süzülüveriyor. Bazen minik patilerle, bazen muhtaç gözlerle, bazen de davet bekleyen seslerle yanınıza sızıveriyor. Tek yapmamız gereken kapıları açmak. Tek yapmamız gereken Mustafa Efe gibi eldeki imkanları daha iyisi için kullanabilecek fırsatlar yaratmak. Eyvallah. Ve Mustafa Hoca abi işte. Hocaların hocası bizim için. Yani işte efsane. Aslında bir şey bu. Yani iyi insan olmakla ilgili böyle takıntımız var ya. Neye inanıyorsan inan. Hani aslında inandığın şey bütün canlılar, bütün hayat, Aynen. bütün nefes alan almayan her şey ya. Aynen. İşte yaradılanı severim, Yaradandan ötürü. Tabii. Evet. Bu şeyle, vesileyle bir tane küçük bir şey anlatayım mı? Lütfen. Çocukluğumla ilgili. Lütfen. Lütfen. Dokunur bu. Yani ben çok iyi anlıyorum duygusunu ama kelaynaklar gibi bu karakterler, bu yürekler az kaldı ya da en azından biz az gördüğümüz için sanki yokmuş gibi. Halbuki var böyle insanlar. Helal olsun bu arada. Biz çocukken mahallede, aynı mahallede böyle arkadaşlar var. Hepsi şey, yani Türkler falan, bir tane de Rafi vardı. Ermeni kökenli arkadaşımız falan. İşte yazın oynuyorsun falan. Yazın, ama mahallenin çoğu arkadaşlar yaz tatilinde aşağıda bir cami var, Kur'an kursuna gidiyor. Yani bir adetti, bir ritüeldi o. Güzel de bir şey. Genelde anneler şey yapar ya, hani çocuklara, anneler öyle istiyordu. Hep beraber
Kur'an kursuna gidiyorduk. Yani 6-7 yıl sürekli. O yüzden de hani ben hani bayağı bilirim yani şeyi. Hani bazen şaşırırlar yani. Ulan nereden biliyorsun hani cenaze namazında ve Celle Sena'yı ekleneceğini falan. Lan hani böyle bayağı sonra ve hoşumuza giderdi. Ben böyle oturur cuma günleri anneme okurdum falan filan. Yani kulak da var, müzik kulağı da var falan filan. Böyle giderdik. Orada o camide bir hoca vardı genç. Yani dünya güzel yani adını falan hiçbir şey hatırlamıyorum ama o bu duygularımdan alsın yani. Aynen böyle Mustafa Hoca gibi tipti. Dünyaya açık yani o yaratılan koca şeye aşık bir adamdı. Bize o kadar güzel anlatırdı ki her şeyi. Kur'an kursu bildiğin hani din kursu yani. Fakat bu arada bütün çocuklar gittiği için de hani günün yarısından çoğu mahalle boş. Rafi böyle kalırdı yani. Mahallede tek başına kalırdı. Onu fark edip derdi ki ya Rafi de gelsin derdi. Ama Rafi de gelsindeki sebep onu alayım buraya devşireyim değil. Yani yalnız kalmasın. Kalmasın o da bizden. Ona da arada şey derdi. Bilmem ne, bak Rafi sizde de bu böyledir diye onun tarafından şeyler verirdi. Bir şey anlatıyor mesela diyelim ki ibadetle ilgili bir şey anlatıyor. Şimdi hani özellere girmeyeyim. Daha özel teknik şeyler de o kadar tekniğe girmeyeyim. Bize anlatıyor. Hani Müslüman ailelerin çocuklarına fakat Rafi de orada böyle. Yoksa Rafi tek başına mahallede dolanacak yani. Derdi ki bak Rafi sizde de bunun karşılığı hani sizin kitabınızda da falan filan diye böyle anlatırdı. Ben o zaman anlamazdım tam ama yıllar ilerledikçe ya adam ne güzel deli bir şey yapmış yani. Süpersin abi. Yani bu yazının adı ben bunu yazamadım. Bir başkası var onu yazdım. Travolta İmam diye. Gerçekten onu yazdım. Çünkü başka bir arkadaşım vardı o da imam hala şu anda imam bu arada. Ama disko dans yarışmasına katılmıştı. Çocukluk arkadaşım. Dahasını söyleyeyim. İstanbul birincisi oldu. Gerçekten mi? Tabii. Adını vermiyor ama şu anda görevini ifa ediyor yani. Helal. Benim mahalle arkadaşım. Helal. Tabii. O yüzden de Travolta İmam diye adını vermeden bu yazıyı yazdım ben dergide Kafa Dergisi. Süper. O yıllarda bir yandan İmam Hatip'teydi. Akşam da şeye gittik yani beraber. Disko dans yarışması. Bu kadar güzel hani John Travolta birinci oldu. Hastasıyım bu işlerin. Yani, orada konuk etsek. Ya, Keşke bir ben izin seni verse tanıştırırım. lütfen. Taparsın. Ne güzel olur Taparsın. ya. imam olsun, haham olsun, rahip olsun, papaz Tabii, olsun. tabii. Ben bu insanların olsun. bu tarafına bayılıyorum. İşte bu anlattığımda o bize ilk çocukluğumuzda bu bilgileri anlatan, bir bilgileri veren, teknik şeyleri de veren yani ayetleri, duaları da öğreten, din nedir onu diğer dinleri de anlatan falan filan. O yani Allah sağlık versin inşallah hayattadır. Çünkü bizden atıyorum 10-15 yaş büyük biriydi. Hayattadır inşallah ve hiç unutmam onu. Yani ben onu gönlümden hep sevgi gönderirim. Bana onu hatırlattı. Eyvallah. Yani bu duyguyu hatırlattı. Bizim ne güzel hocamızda. Yaşasın. Mustafa Hoca'ya da selam tekrar. Selam olsun. Eksik olma. Senin gibiler çoğalsın. İnşallah. Güzel Peki hikaye abi, değil mi bu arada? Çok güzel. Ha. Muhteşem hikaye. Hakikaten tanışalım. Yani biz Süper. onu da hakikaten bir yerde eğer izin verirse Ben seni götürürüm. onunla da tanışalım. İsterim. Keşke de izin verse. Yani, onunla hatta ilgili. bizim mahallede yani. Vallahi mi ya? Tabii. Çok daha da böyle Ama bir kanlandı. o şey yapıyor ya Cem Allah aşkına falan diyor ama. Bir konuşalım. Belki ben kandırırım. Oğlum senin Sempatik kariyerinde çocuğum sonuçta. İstanbul Disko Dans şampiyonluğu yok mu diyorum benim. Ya ben her yerde böyle şakalar yapıyorum. Büyükada break dans şampiyonuyum falan diye böyle. Bu gerçek ya biz gittik Helal olsun. havalara uçuyoruz mahalle olarak da disko dans şampiyonu yani. Çal. Cem abi yalnız altyapın çok sağlam Ve ha. ondan gördüklerim. Ben bunu yazdım küçük bir hikaye olarak Travolta İmam diye yazdım. Öyküsü de vardır yani Çok bir sene iyi. önce falan yazısı var Kafa Çok Dergisi'nde çıktı. Ben şimdi müsaade Ver. olursa Siyah eldiven mi geldi? İzledim. Evet. Takipçinizim. Cengiz Bozkurt'ta olan bölümü izledim. Yüzüğümü çıkaracağım. Cengiz abi bunları taktıktan sonra şimdi kendimi bir garip hissettim falan Ha. dedi ya. Ben yalnız bunu takarken bir tek şey söyleyeyim. Bunu hani herkes tanık olabilir. Ben normal fizyonomi benim şimdi 1.80 boyum var falan filan. Ama normal fizyonomisine göre Elin biraz büyük. eli ayağı büyük bir adamım ben tamam mı? Biz eldivenler Ve özellikle baş büyük boy parmaklarım da evet. Normal insan parmağı değil ya. değildir. He. Dolayısıyla benim her şey elimden düşer. Yani ben sakarımdır. Yani mesela küçük şeylere senin öyle hani böyle alır vidayı tak bizim Erkan Can da öyledir. Benim Aynen. büyük olan da öyle. Tık tamir eder bilmem ne yapar. Ben onlardan değilim. Şimdi bu programda Ha, bunları kırıyoruz. bana bunlar yani. yakışmaz. Hepsini hallederiz. Ben de kötü durur söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Gel abi Dur, olacak bak, şimdi. Bak görüyor musun? Daha Yemin başladık. ediyorum, daha baş bismillah. parmağın girmedi ha. Dur. Bu buna, bu da buna. Ha. Ama oldu bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada eldivenleri sana göre yaptırmışız gibi oldu. Tabii. Kimsenin elinde böyle durmadı. Herkese büyük duruyordu. Abi Tabii. senin o baş parmağın nedir hakikaten? Evet.
Orada bir el daha var ya. Evlerden Irak. Evet. Geldi. Baş parmağın neresi? Ha, burada. Bu bir. Dur lan öbürü. Ha. Bu buna. Cem abi yemin ediyorum dahiliye operatörü Oğlum, gibisin. ha. Hemşire gibi hissettim. Oğlum çok büyük. Ben Oldu, tam oldu. mesela bir tane şey getirirler. Evde oturuyoruz mesela. Hilal Hanım der ki mesela ya Cemciğim ben şu şeyi der bana bir verir. Döndüğünde onu paramparça bulursun. Çünkü benim elimin ayarı yoktur. Mesela ben şakada da hayatım boyunca bir tane bizim Marsık Hakan diye bir arkadaşımız vardı. Böyle tekvandocu falan. Şakalaşırken bayılttım onu. O günden beri kimse el şakası... Tabii el şakası da yapmam. Gerçekten. Bak. Bayılttın onu da vurdun mu adamı? Yok be şakalaşırken ben yapamam. Ben karınca özlemem bilir misin? Yok ama o kadar ağırdır ki bak anlatamam yani. Eller büyük gerçekten. O yüzden dikkat ederim. Mesela bak hani bununla bir şey yap. Uzaklaş yani öyle. Ha, evet. Evet. Abi kebap yapacağız birazdan. Oh. Oraya geleceğiz. Bayılırım. Ama ondan önce kebabımızın salatasını bizim meselemiz tezgah kebaptayız. Bülent Çakmak'la tezgaha geldik programımız. Tezgah. Ve bizim burada olayımız kendimiz yapacağımız dürümümüzün içine içliğimizi kendimiz hazırlıyoruz. Tezgah kebap. İçlik Zeytinoğlu gibi bir laf da Caddesi. ettim Giderken ben. solda dönerken sağda. Öyle şeyler yapıyor musun? Zeytinoğlu hiç yapmıyorum. Zeytinoğlu Caddesi. Tezgah kebap. Giderken solda dönerken sağda. Şunu ben yaparsam çok sevimsiz olurdu. Senin yapman çok iyi oldu. Tezgah kebap. Soğan yersin değil mi? Yerim. Tabii abi soğan yenmez. Dur. Şey kaldık. Evet. Şimdi Sonra- abi o zaman devam ediyorum müsaadenle. Tamam. Ama Ben kendi salatamızı, içtiğimizi ne istiyorsan dürümünün içine soğanı böyle yapıp sonra nasıl istiyorsan. tamam evet. Sen nasıl uygun görüyorsan. Derhal kardeşim. Devam ediyorum. Tamam. Peki abi, televizyon, sinema. Önce televizyonla devam etmek istiyorum müsaaden olursa. Ederim. Bir defa şimdi her yerde sorulan, her yerde karşılaştığın şeylerle karşına Evet, çıkmayı çok çok net. hayal etmiyordum ama onu çok hayal etmiyordum ama şeyi sormak zorundayım. Ruhsarı sormak zorundayım. Tabii, o Çünkü bir kuşağım da dönem yetiyor. noktası. Çok ciddi her kuşağında yetiyor. Şu anki mesela genç insanlar da takip ediyorlar. Artık internet bir sürü şeye çanak tuttuğu için seyredebiliyorlar. Ruhsarla ilgili Şunlara söyleyeceğim bayılırım şeyleri ben. merak ediyorum. Tı 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 tı. Onunla ilgili de düşüncelerini bir almak istiyorum Ruhsar'la. Çünkü sonra devam edeceğim. Sormak Şimdi- istediğim başka şeyler de var. Şimdi 1997'nin ortalarında o zaman Kanal D'nin genel müdürü kulakları çınlasın Faruk abi, Faruk Bayan. Eşi saygılar sunuyorum Semra Hanım'a diyor ki gece ben ondan önce bir sürü şey yaptım tabii ben. 1979'da ilk başrol filmimi çektim. Yusuf ile Kenan falan filan. evet. Hani O da efsane bir işti gerçekten. popüler televizyon dünyasını söylüyorum. O işte hadi Semra Hanım diyor akşam bir tiyatro izleyelim diyor. Arıyorlar bir tane oyun izlemeye geliyorlar. Oyun izlerken antrakta çıkıyor yardımcısını arıyor diyor ki ben bir oyun izliyorum diyor. Burada bir delikanlı var onu bana getirin Kanal D'ye mutlaka diyor. Ruhsar bu. Vay anasını arkadaş. Aynen ya. bu. Sana albüm yapacağım falan. Aynen bu tabii. O zaman Ruhsar diye ellerinde bir proje var. Diyor ki getirin ben orada Mazhar ve o oynasın diyor. Beni çok beğeniyor sahnede. Tiyatroda. O yüzden ben her şeyimi tiyatroya borçluyum yani. Her şeyimi sahip olduğum ve bundan sonra da sahip olacağım her şeyi. Eyvallah. Ben de gittim. Yani beğendim projeyi. İşte bir tane kan kardeşi rolü var kanka. Benim zaten kan kardeşim o zaman. Herkes sonradan bilir. Halbuki önceden bizim. Eyvallah. Tabii Hakan tabii. gerçek. O kadar yakın Nurlarda arkadaşım. yatsın. Yine andık Nurlarda burada yatsın, kendisine. evet. Erken gitti. Erken gitti. Deli olacak bize ya. Yemin ediyorum ne gerilecek ya. Ben ona dil altı hapını falan uzatıyordum kendi tiyatrosundayken. Şimdi çıldıracak. Onun da emekli maaş çekmesi şeyiniz var değil mi? Ha? Böyle bir hikayeniz var değil mi? İzmir'de miydi? İzmir'de. Neyse abi. Evet. İşte böyle oldu başlangıç. Onun öncesinde Ruslardan bir tık önce de biz Mahinur Ergun'un hani yaptığım en güzel işlerden biridir. Şaşıfelek çıkmazı var. Evet. Şaşıfelek çıkmazı yaptık. Bir 13 bölüm, ikinci 13 yapacağız. Özel kanaldan böyle bir şey gelince ben oraya geçtim. Mahinur da aramıştı. Dedi ki Şaşıfelek'e. Dedim ki ben hani Kanal D ile anlaştım. Ruslar diye bir şeye başlayacağız falan. Ha domatese geçtin mi sen? Ben geçtim abi evet. Ben de geçeyim. Dedi ki ben o ikinci 13'te dedi sana küçük bir şey ayırıyorum. Karakteri öldürmüyorum. Yani bir yere gitsin Doktor Hasan falan filan. Arada git gel oyna. Arada ikinci 13'te de gidip gelip oynadım. Ruslar'da başlamıştı. dizi birden. Tabii ama sonra Şaşıfelek'ten ayrıldım. Ruslar'a devam ettim. Ruslar'da böyle bir jenerasyonun şeyi oldu. Evet. Hani çok Olay oldu. evet çok
tuttuğu bir iş oldu. Evet, tevazu gösterecek bir şey yok. Gerçekten Yani olay işte öyle oldu. oldu. Ben aslında son zamanlarda anlıyorum. Yani meğer bayağı bir insanın hayatına girmişiz yani. Evet abi, evet. Hani 25 yıl önceden, 20 yıl önceden gelip bir tane repliğimi söylüyor mesela. Ben hatırlamıyorum ama tabii onun hayatında bayağı bir şey olmuş. Bir yere değmiş, evet. Tabii 2-3 jenerasyon Ruslarla büyümüş. Ama iyi de oldu. En azından hayal, işte bir şey, ne bileyim, fantastik bir iş. Evet. Yani Şimdi arada tabii onlarca iş yaptın. çok var Hepsine ya. girmeye bütün 500'e yakın bölüm dizim var benim. Evet, biz şimdi bütün işlerine girmeye kalkarsak zaten bir hafta falan senin bölümü çekmemiz gerekir. Yani Tabii, onu tabii. şey yapamayız. Hiç ama çok işim var benim. Evet abi, bir sürü şeyim var gerçekten ama mesela ben müsaaden olursa şeye atlamak istiyorum. Çünkü Atlayalım. çok etkisinde kaldığım bir şey. Artık yani gelişen dünyada yeni kanallar, yeni Evet. biçim işler olmaya başladı falan. 700. Aa, efsane. 700 diye bir şey yaptınız. Orada acayip bir şey oynadın. Yani yaptığın bütün işte zaten acayip işler Eyvallah. yaptın. Eyvallah, eksiğin yok, boşun yok bugüne kadar, tamam, ama 700'de bayağı ağzımıza vurduğun bir rol oynadın yani. Yani 700 projesi çok enteresan. Benim şey dönemime denk geldi. Şimdi yazın iş yapayım mı, yaz sonu iş yapayım mı, dizi çekeyim mi, çekmeyeyim mi falan, böyle biraz demlenme dönemine denk geldi. İşte geçen 1,5 sene önce böyle biraz da açıkçası ben bunu buradan bütün genç oyunculara da tavsiye ediyorum. Yani şimdi yani sen de artık abilerisin onların. Eyvallah. Yani 20'li yaşlarda Eyvallah. yolun iyice başındaki sen de artık aramızdasın. Eyvallah. Hep beraberiz. Yani hayatın kabasını atmak diyorum ben ona. Ben o dönemleri iyi geçirmişim. Yani kendi düzenimi kurmuşum, ailemi kurmuşum, evimi barkımı almışım, bilmem ne. Eyvallah. Namerde muhtaç olmayacak hale getirmişim kendimi ki öyle bir özgürlüğüm olmuş. İşte zaten hani bir önce mesela sevdiğim iş, babam sınıfta kaldı, dizi yapmışım falan filan. O ben yani yeni bir şeyler, başka bir şey, oyunculuk çalışıyorum, hala atölye çalışmaları yapıyorum falan. O dönemde geldi. Yanında 2 tane daha proje vardı. Ben onu bir okudum. Allah dedim, ben bunda oynamak istiyorum. Hemen işte o teknik insanlar, menajerler falan filan. Sonra yeni bir grupla tanıştım. Yeni bir şeyle tanıştım. İnternet ortamına dizi çekmek. 7 tane birbirinden farklı hikaye. Evet. Ben birincisinde oynuyorum, Büyük Günahlar. O zaman da birincisi değildi o. Bir tanesiydi. Sonra bizden sonra karar verildi. Yani biz o kararda yokuz oyuncular olarak. Giriş işinin o olması çok akıllı bir seçim. Zaten diyorlar ama... Sonrasını o yüzden merak ettik. Yalan yok, buradan sen buradasın diye söylemiyorum. Eyvallah ama Ya herkes biz öyle onu söylüyor. seyretmeseydik ben devamını merak etmeyebilirdim yani. Biliyor musun? Yalnız Ekşi Sözlük'te şu söylediğin cümleyi yazan 300 kişi var yani. Tahmin ediyorum. Ekşi Sözlüğe de hiç bakmadım bu Evet. arada. Bunu da itiraf edeyim. Evet. Acayip bir şey oldu. Tek bildiğim şey, hatırladığım şey, bir, senaryoyu çok sevdim. 2, yönetmeni ve o projenin baş mimarı olan Tunç Şahin, ki buradan selam olsun. Çok yüksek kafa, hayranlığım var. Eyvallah. Çok bir oyuncunun karşılaşabileceği en güzel adamlardan biri. Onunla çok konuştuk, çok güzel bir frekans bulduk. Ben onu çektiğimiz öncesi ve sonrası çekerkenki dönem başka hiçbir şeye bakmadan sadece o işi çalıştım. Süper. Yani bilmem kaç yıllık, 40 yıllık birikimimi sadece ona akıttım. Yani en çok hepsine özen gösteriyorsun da ona böyle artı bir heyecan ve özen. Yani nerede bir yerlerde bir çekim vardı, ev sahnelerinin çekimi, işte 1995 sanırım, onun Balıkesir ev çekimi. Ev sahnelerinin çekimi, hiç unutmuyorum. Oraya giderken işte yolda işte bir araba alır seni götürür yani çekimden. Giderken ben hani çocuk abi bilmem ne falan diyor, ona bile fazla dalmadan daha yolda hikayenin, senaryonun içine girerek, çünkü çok beğenmiştim hikayeyi, senaryoyu. İyi çalıştık yani. Yaşasın. Evet. Ve ben yani bir taraftan da tabii sen Benim övüneceğim bir iş oldu. evet, yani. %100 övünmen gerekiyor zaten, bence de öyle. Ve ama şeyi de, yönetmen, bu işin senaristleri, ekibi falan hepsi eksik olmasınlar ama bize bu çanağı tutan, bu mecrada iş yapan Blue TV, Evet, Buhu evet. TV falan Evet. gibi bütün bunları sağlayan o kanallar da gerçekten eksik olmasın. O cesur Evet. insanlar iyi ki varlar yani. Ya biraz cesaret işi, bir de böyle bir şeye cesaret etmek Aynen de böyle abi, bir şeydi. Yani o Blue TV ben tanıyorum yani yapanlardan. Daha doğrusu şöyle bir detay da vereyim, hani bunun ne kadar şey yarar. Biz sonra ilk gösterimi yapılacak, lansmanı yapılacak ve karar verildi ki ilk şey birinci sırada Büyük Günahlar olacak. Dolayısıyla lansman onunla yapılıyor. Onun bir bahçede açık hava sinemasında gösterimi yapıldı. Blue TV'de bu işlerin başında olan, bunlara karar verenler, o jenerasyon hepsi, yani o görevlerde olanlar hepsi çok şeker insanlar. Başta Sarp,
Eyvallah. Hepsi birer Ruslar hayran çıktı. Ya Yani hepsi. buyurun işte. Dediler ki abi biz sizle büyüdük. Zaten biz sizle büyüdük Cem Bey. Eskiden sevmiyordum, şimdi çok seviyorum. tabii. Ben söylesem laf olur. Eskiden Sen söylesen ben laf olur söylüyorum. tabii. Evet. Ben eskiden diyordum size Hakan Bey, Cem Bey sizlerle sizle büyüdük birlikte. dedim Ama ama bana bu- küfrediyordunuz. Sonra dedik ama biliyor musun abi dedi, yani bizim şeyde mecrada en çok tıklanan, izlenen şeylerden biri hala Ruslar, biliyor musun dedi. Ya Çünkü evet. onlarda hala. Evet. Yani, fakat dedi hani böyle bir işte karşımıza çıkman bilmem ne falan filan, onlarla da harika bir süreç yaşadık. Sonra da herkesin gurur duyacağı, övüneceği ki hani küçük de bir bilgi vereyim, tüyo vermiş olayım. 7 tane daha çalışıldı ve bitti. Oh, gerçekten mi ya? Bitti. Çekildi. Yok. Yok hayır, çalışıldı, bitti, çekilecek. Bitti, çekilecek fakat hangisi büyük günahlar ona karar vermeye çalışıyorlar. Ha, Yani hangisi eyvallah. birincisi? Anladım. Bir tane büyük günahlar çıkması lazım içinden. O iş öyle bir iş biraz. Çok güzel. Tabii. Bu iyi habermiş. Tabii. Yani o 7 tane hikayenin her biri birbirinden farklı ama hani birincisi hangisi olacak? Anladım. Çok zor şey. Sen ne yaptın bu arada? Sen Şey- büyük şey doğramıyorsun. Ben elimle parçalayarak şey yapıyorum abi şöyle. Peki. Benim hiç yoktur bu arada da sallıyorum şimdi, yani şey yapıyorum. Yo, bence gayet güzel, nakış gibi işledin vallahi. Evet işte, yani. Ben buradan çok şeye bağlamış durumdayım. Hırt yapıyorum. Nasıl olsa yiyeceğiz içeride, Evet. öğütülecek diye. Öğütülecek diye. Sinema. Ay hadi ben bayağı gavur Sinemada zaten yıllardır yaptığın bir sürü şeyin var da dedemin kemikleri. babamım lan. Babamın kemikleri. Dedemin kemikleri nereden çıktı? Dedemin insanları da O başka, dedemin şeyi olsa. Dedemin. Çok eğlendim ya. Evet. Pardon. Babamın kemikleri. Evet. Var, vizyona girecek. 15 Şubat'ta vizyona girecek. Vizyona girecek dediğim hani işte kaç tane 60-70 kopyayla ne bileyim 100 salon falan öyle bir şeyde girecek. Babamın kemikleri de benim 700'den sonra, büyük günahlardan sonra ikinci, ya buna bir bakın. Diyeceğin iş. Buna bir bakın ya, bak burada özel bir durum var diyeceğim iştir söyleyeyim. Eyvallah. Çok merak ediyorum. Tabii bir Seyredeceğiz. baba ile oğlun hikayesi aslında bütün bir baba oğlu, bütün babaları oğulları ilgilendiren Eyvallah. çok evrensel bir hikaye ve küçücük Tokat'ın Turhal'ından yola çıkan, yani benim övüneceğim, torunlarıma bırakacağım bir iş söyleyeyim. Hadi inşallah, Tabii, ne güzel abi ya. ona da deli gibi çalıştım. Zaten üzerimde büyük günahlar 700 gazı da vardı. Ya bu kadar çok çalışırsan, yüreğine koyarsan başka bir şey oluyor Cem Bey. Diğer işleri bırak dediğim o cümlelere denk gelen bir şeydi. Yani babamın kemikleri de benim için efsane bir iştir. Süper. Çok merak ediyorum. Evet. Ben bu arada bayağı Gavurdağlı'ya döndüm. Yürü abi, tabii Ha. tabii. Yani Çünkü onu ben böyle severim. İstersen yandan, istersen dürüme saracağız zaten. Yok, Sen nasıl istiyorsan. şöyle bir yani. şey oluyor, biraz öldürüyorum şeyi. Ha, tamam. Soğanı da domatesleri de. Tabii. Eski toprak olduğunuz için Evet, bunları evet. biliyorsunuz. Öldürüyorum. Ben şuraya biraz baharat çıkartması da yapayım ki Cem abi. Yapalım, evet, Aralardan hani kimyonudur, biberidir. Evet. Şey yapmak istersin. Şunu Evet. çevireyim. Peki son iş var şimdi. Kara komik filmler. Evet, sevgili Cem'le. Evet. Cem Yılmaz'la yaptığınız iş. Onlarla ilgili söylemek istediğin. Yani biz Cem'le böyle epeydir hep şey yapardık, yani bir şey olsa da karşılıklı olsa falan diye. Cem'in muhteşem projesi, yani ben 4 tane çekildi. 4 tane 50 dakikalık, 60 dakikalık film. Sinemaya gireceksin, bir tane izleyeceksin, antrak, yani ara. Gireceksin, bir film daha izleyeceksin. İki film akıllı ya. birden. Cem Yılmaz da iyi ki sinema için var ha. Gerçekten çok var kıymetli, yani. çok kıymetli. Harika bir adam. Yani o aslında böyle güzel sözler söylenmesinden hoşlanmıyor artık. Ben anlıyorum duygusunu. Ama hak ediyor. Hoşlanmasın canım, biz söyleriz. Aynen öyle, aynen öyle. Çok, Ona ne yani? çok yüksek kafa. Tabii ben bir sürü yüksek kafa tanıdım ama aynı zamanda yüreği de bu kadar pırıl pırıl olan çok az tanıdım. Eyvallah. O yüzden benim için kıymetli. Kıymetli olduğu için de fazla şey yapmıyorum. Yani hani belki de bu cümleleri ilk defa duyacak bunu izlerse. Eyvallah. Benim için önemli bir Cem. İnşallah çok güzel olacak. Memleket için, bizim hepimiz için Evet. çok önemli. Bu kara komik filmlerde de hani bir tane komik diyeceksin ya da kara diyeceksin, bir tane komik diyeceksin. Yani bir dram, bir komedi tadında bir formülle yürüdü. İki film girecek. Ben aslında ilk ikilide yoktum. İkinci ikilideydi benim hikayem. Sonra ilk ikilide de iki arada diye bir şey var. Aşk gemisi tadında bir feribotta geçiyor. Orada bir kaptan var, onu oynar mısın abi diye. Ona da girdim. Orada daha küçük bir şeyim var. Ama o bizim oğlan da o işlerden
de asistanlık yaptı. Ya benim Ali, evet, Evet. benim küçük oğlum da asistanlık, 3. asistanlık yaptı işlerde. Süper Evet, o ya. da sinema televizyon okuyor Milano'da, Evet. İtalya'da. Burada 700'de de yaptı zaten, asistanlık yaptı. Baba oğul Evet. sektöre vallahi dalmış durumdasınız. Helal olsun. Şey olacak. Yani, Aslanım benim. Ben bu arada çok güzel bir şey yaptım ha. Evet evet. Gözle görüyor. Daha, Gerçekten canımı sıktın ya. Şey ekleyeceğim. Şimdi ben kebapları şey yapayım. Küçük bir oyunumuz var burada müsaadeniz olursa. Abi şunu alayım ben. Sağ ol babacığım. Şimdi Cem abi. Ha. Asıl şu anda zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Evet. Ben buna öyle demek zorundayım. 5 santim sokacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Program çok tuttu. Oğlum dersimi, sen biliyorsun, dersimi çalışıp Evet gelirim abi. ben. 5 santim. Sen Sonra onu şu git- parmak kullanılmayacak. O değil, Şu bu. pardon. Çok uğraşmayacağız. Evde Evet. çalıştın mı? Doğru söyle. Bu çalıştım valla. Gerçekten mi? Tabii, tabii. Etle falan. Oğlum Yok senin canım, programın, işte kardeşimin tabii. programına geliyorum. Yaptığı işi, yani biz kardeşime misafir oluyorum. Dersimi çalışmaz mıyım? Canım. Bir sene şunu da atayım. Eyvallah. Dur. Bunu da atayım. Tamam. Benim bu hazıra yakın. Tamam abi. Evet. Şimdi bu şişimiz. Burada meseleleri ben yine tarif edeceğim. Tarif Böyle et, herkes naçizane. öğrensin. Aynen öyle. Şimdi bunu burada şu 3 parmağı şu suyun içine sokuyoruz. Ama ben daha önceki arkadaşlarıma da söylediğim gibi bunun tamamen bir artistlik olduğunu düşünüyorum. Yapışmasın da Şöyle ama şöyle falan filan. bu eldiven zaten yapışmıyor. Aynen tabii zaten yapışmayan bir eldiven. Bu ameliyat eldiveni gibi pudralı bir şey değil. Değil, Çok evet. son derece sağlıklı. Bunu böyle elimizde şöyle şovolluyoruz. Sonra bunu buradan şişe takıp Ben aynı anda yapayım mı, sen de bekle yap misin? yap abi beklemene gerek yok. beklememe evet. 5 santim bir aşağıya çekiyoruz şöyle. Sonra sizin de daha önce belirttiğiniz gibi şu parmağı kullanmayarak Şunu kullanmadan evet şöyle yayarak aşağıya doğru gidiyoruz abi. evet. Evet, ben fazla ittim aşağı. Olur. Olsun Olur. canım o kadar olur. O kadar yamuk bende de var. Yalnız sonuçta. şu büyük gerginlik söyleyeyim. Evet abi bu parmağı kullanmamak Bartu bu belki pistir diye diyor. Öyle dedi gelip. Ben bu arada şaka bir yana gerçekten öğrendim bunu ha. Evlerinde lambaları yanıyor. Benim aşağı kayıyor benimki. Hatta şey yapma. İnsan hakikaten bir türkü söyleyesi geliyor kebap yapacağı Evet. zaman. Kendi kebaplarımızı yiyeceğiz sonra Cem abi. Öyle mi? Bunlar yapılacak mı? Bunları yapacağız tabii şimdi. Çok enteresan. Ben bu şeyi bilmezdim açıkçası. Benim çok aşırı bir şey kültürüm yoktur. Yani ben genelde de yani mutfakta ben yemesini sevenlerdenim. Şeyde bayılırım yani. Hayran olduğum arkadaşlarım da var. Onlar hani yemek yaparlar ederler falan. Hani sorun değil. Ben tepkim olduğu için değil de ben hani oturayım, tadayım. Ama memleketin acayip lokantalarını, restoranlarını bilirsiniz. Ben Bilirim. senin götürdüğün 1000 tane şey öğrendim. İşte ben onu Mekan ve bilirim. Bana meyhaneler nerede ve- ne yenir, ne içilir. Evet işte onları ben hangisi birçok şey güzeldir? senden öğrendim İstanbul'da yani. Despina'nın meyhanesini ben senden öğrendim yani. Şimdi yeni bir yerim var. Vallahi mı? Tabii. Yakın buraya da. Bir gün Gideriz gideriz. mi? Bir gün gideriz. O zaman kestik. Benim hazır. Tamam abi. Aynen benim de. Bunları artık ocağa gönderebiliriz. Tabii tabii. Ah, Alayım. tamam. Dur. Evet. Ah, dur. Sen, ah. Tamam mı abi? Ellerine sağlık. Eyvallah. Al baba inceden bunları. Ben o zaman şuna devam ediyorum benim şeye. Abi onu eğer bitmediyse devam et. Yo, yo, Ben bitme- bitirdim. Ben mesela çıkartıyorum artık. Benim bitmedi, yok yok. Yani baharatla biraz daha şey yapacağım. Ben bunu gördüklerimden söylüyorum. Haşır neşir edeceğim. Tabii çok önemli ocakbaşı bu işin erbabı arkadaşlarım, kardeşlerim var. Evet ama ben yapmam diyorsun. Gider Yok, yerim onu. yerim. Bir daha yerim. Süper. Peki devam ediyorum abi müsaade. Evet baba. Tabii. Artık vakittir ve merak ettiğim bu senin kabul etmemek konusunda ısrar ettiğin acayip bir oluşumun içindesin. Çok orada da acayip efsanevi bir kadrosunuz. Kafa Dergisi. Evet ya. O benim Çok hayatım. kıskanıyorum. Gerçekten böyle ama iyi bir yerden kıskanıyorum. Nazarım değmez yani. Yok, değmez oğlum. Sen sevgiyle yapıyorsun. Aynen. Çok iyi. Zaten takip ediyorum. Çok seviyorum. Orada da tekrar söylemek zorundayım ki inanılmaz bir tayfasınız ve çok başarılısınız. Kafa Dergisi'yle ilgili. Usta eğer vaktin varsa Kafa Dergisi'yle ilgili. Bir de benim 1,5 şirdan vardı. Onu da Ya Kafa Dergisi bir gün sevgili Candaş Tolga Işık aradı. Ben dedi ki abi dedi, bizim dergi var. Biliyorum dedim, takip ediyorum, alıp okuyorum. Bakın biliyorum yani. Daha yeni başlamıştı yani, çok yeni.
Ya bir yazı yazar mısın bu halde diye. Ben olur dedim. Öteden beri yazdığım yazılar vardı, hikayelerim vardı. Bir tanesi Madame Lefteria'yı, benim çocukluğumda önemli bir karakter. Çok da yazmıştım, 4-5 defa yazmıştım. Ben bundan önceki yıllar, bir 15-20 yıl önce falan mesela Esquire dergisinde Hayat-ı Hakikiye diye yazı yazıyordum. Bir süre, kısa bir süre, o zaman Yeni Bin Yıl mı ne bir de gazete çıkardı. Yeni 100 yıl değil ama Yeni Bin Yıl. Onda yazmıştım. Yazmıştım zaten bir yerlere. Oralardan Madame Lefteria'yı uygun buldum, yazdım, gönderdim. Sonra o ay bitti. Candaş dedi ki abi devam etsene, her ay yazsana, dedim ki oğlum her ay abi yazarsın dedi. Candaş yüreklendirdi yani. Şimdi hani hakkını teslim edeyim. Zaten öyle bir taraf vardır yani, sende bir şey varsa ona yürü der yani, destek olur kardeş olarak, arkadaş Eyvallah, olarak. ne mutlu. Candaş'ın desteğiyle ben Kafa Dergisi'nin asli yazarlarından biri oldum. Ne güzel oldu. Ve hiç sektirmeden de hani Devam çalışıyorum, ediyorsun. yazıyorum. Hayatımın çok özel şeylerini, hatıralarını paylaşıyorum. Kafamdaki hikayeleri paylaşıyorum. İşte nitekim günlüğümü paylaşmaya başladım yani. Dergicilik meselesinin bitmeye başladığını düşündüğümüz bir yerde acayip bir şey yaptınız abi. Yani kafa bir efsane oldu. Evet. İyi oldu. Bir sürü dergi kapanırken oldu. Evet. Her yerde yani herkes bu işten artık vazgeçmeye başladığı ve insanlar olan artık dergicilik kalmadı galiba. Bu da mı iPad'e dönüyor falan dediğimiz bir yerde Kafa Dergisi acayip bir efsane haline dönüştü. Peki benim bunu içselleştirmeme şöyle yapayım, bırakayım ya. İçselleştirdim ya. Yemin ediyorum hakikaten çok iyi oldu. Evet. Ben böyle severim. Böyle Rakı içer misin gavur abi? dağıtım. Dur oğlum, şekilsiz de olmaz. Benim en sevdiğim şeydir. Evet. Bak bak. Tezgah. İyi misiniz? Tezgah. Zeytinoğlu Caddesi, giderken solda, dönerken sağda. Tezgah. Vay anasını ya. Kafa Dergisi'nde oturup böyle yazıyorsun değil mi? Tabii. Şimdi mesela ben bunu da yazabilirim. Çıkarayım mı eldivenleri? Yok Tabii musun? bey Öyle. artık yok. Biraz sonra şeylerimizi Tamam, alacağız. tamam. Ama o programın sonuna denk gelecek zaten. Ha, tamam, yiyeceğiz. Biz yerken kimseye Yerken, göstermeyeceğiz. tamam, Kendimiz yiyeceğiz tamam. abi. Yani kafada, ben onu şöyle tamamlayayım biraz. Kafayı ve yazma meselesini. Ya ben yani her aktör, işte sen de yazıyorsun, yeteneklisin, istediğin kadar yazabilirsin. Yani yazarız ya biz. Eyvallah. Yani çünkü hayattan işkilleniyorsun. Antenlerin açık, duyguların, ruhun, yüreğin karma karışık, fırtınaların var filan. Ama kimi de yazmaz, ama biz yazanlardanız. Benim o tarafımı böyle çok besledi. Daha da önemlisi Kafa sayesinde, Kafa Dergisi sayesinde hem dışarıdan hem içeriden çok önemli insanlarla tanıştım, dost oldum, arkadaş oldum, yarenlik ettim. Kafa çok güzel bir aile zaten. Bazen gideriz şeye, bir merkezimiz var, orada herkes çalışıyor. Hele yeni sayı çıkmaya yakın, tabiri edersin hummalı bir çalışma oluyor. Eyvallah. Çok güzel kardeşlerim var. Yani kızlarım var, oğullarım var, kardeşlerim var, akranlarım var falan. Yani düşün, aramızda İlber Ortaylı da var, Ataol Bayramoğlu da var. Evet, Yani, çok yani maşallah. Yani o kadar güzel bir Barcelona gibi kadrosunuz yani gerçekten. eyvallah. Yani. Ama çok güzel bir şey oldu. Arada kafa yemekleri yapıyoruz. Bir araya geliyoruz Evet. hep beraber. Yani aynı zamanda harika bir sosyal ortam kafa. Evet. Bizim böyle bir şey oldu yani, bize hediye oldu. Yaşasın. Bana bu 50'den sonraki yaşlarımın en güzel hediyesidir kafa. Yaşasın. Bize de böyle o sofralara hizmet etme fırsatı verirseniz ben Vallahi de gelir tabak taşırım. Keşke yani bir hiç. gün bir araya geldiğimizde Çok isterim. yani tam böyle hani muhabbet erbabı Çok isterim. için hani hayattan lan yok be, hayatta güzel şeyler de oluyor dedirtecek muhabbetler oluyor. Çok isterim. Çok yetenekli insanlarla, yazarlarla tanıştım. Bir de benim okuma disiplinimi de arttırdı. Eyvallah. Unutmayın ki yazabilmek için okumak gerekiyor. Okumak gerekiyor. Aynen, okumadan olmuyor gerçekten. Öyle. Ben yani kafa sayesinde daha çok okuyorum. Eyvallah. Peki şimdi konudan konuya atlamış gibi olmuyor ama naçizane bir soru daha doğrusu sana bir gönderme yaparak birkaç bir şey duymak istiyorum. Hadi bakalım. Bu bize özel bir şey biraz ama bunu paylaşmazsam bunu da bir belge olarak kendime ve çocuğuma saklayacağım. Hadi bakalım. Benim delikanlılık zamanlarımda kafamın en karışık olduğu zamanlarda abiliğini çok gördüm. Eksik olma. Eyvallah. Beni hakikaten taşımışlığın var. Senin de, Hakan abi de eksik Eyvallah. olmasın. Bununla beraber bütün bunları atlattıktan sonra da Allah bana da bir erkek çocuk verdi. Bir kızım da var. Hey. Sonra bir Güzel oğlum da oldu. Güzel günlerini gör. Oğlum doğduktan sonra yine Ceyda ile beraber çalıştığımız bir sette ziyaretine geldim ve erkek babası olarak bana bir takım şeyler söyledin. Onlar bende sır saklı, onlarla yaşayacağım ölene kadar. Eyvallah. O yüzden şimdi bu böyle bir girizgah yaptım. Program bitmeden evvel evlilik ve babalıkla ilgili birkaç bir şey söyle abi.
Ondan sonra da ben programı kapatayım. Oğlum nereye bağladın ya? Bağlamak zorundayım. Çünkü bende olanı biraz, yani bende olan bende zaten de. Senin bunlarla ilgili kuracak çok cümlem var. En azından hem bizden küçüklere hem akranlarıma. Ya şimdi bizim işlerde, ya bizim işimizi yapan senin gibi benim gibi, bir de biz hiperaktif tipleriz falan. Hani tavuk yumurta hesabı, onun için mi buradayız, bunun için mi oradayız falan filan. Ben şunu gördüm. Biz zamanlar bunu özellikle gençlerin dinlemesi, genç oyuncuların dinlemesini çok isterim. Çünkü ben derslerde, atölye çalışmalarında hep söylüyorum. Bize hep arızalı olanın, hastalıklı olanın, yani tırnak içinde söyleyeyim, kirli pis olanın yapacağı üretim alanları falan gibi paslandı bu işler. Evet. Ben sonra baktım hayır, tam tersi. Sonra Müşfik Hoca'nın bir lafı geldi, sonra Muhsin Ertuğrul'un bir lafı geldi, sonra işte Behzat Bey'in bir lafı geldi filan. Tam tersi, bu iyi insanların yapacağı işler. Yani baktım ki artık zaman ilerledi, bugüne geldim. Evet, iyi bir oyuncu olmak istiyorsan önce iyi insan olacaksın yani. Eyvallah. Daha doğrusu ikisi aynı çaba. Yani oyuncu olma çabasıyla iyi insan olma çabası aynı çaba. Eyvallah. Bunu yürekten söylüyorum artık, zaten hani kanıtı da ben de anlatabilirim, herkesle de tartışırım. Aynı şey bu. Böyle olduğunu gördükçe benim kafamda bir şey vardı. Yani birincisi hani nazar değecek diye aslında böyle şeyleri söylemek, epeydir de söylemiyorum ben bu işleri. Çünkü bir nazar yaşadık, bize öyle bir şey gönderdi. Bir kere çocuk sahibi olmak sana Allah'ın en büyük lütfu, yani en büyük armağan. Yani baba olmak dünyanın en kıymetli şeyi. Evet. Yani ben buradan şey de söyleyebilirim. Ben bir emzirmiyorum yani. Eyvallah. Tabii. Yani doğurmadım. Nasıl bir baba olduğumu o kadar iyi biliyorum gerçekten. Onlar için 7 defa daha reenkarne olabilirim yani. O kadar büyük bir gücüm olduğunu hissediyorum. Evet. Çocuk sahibi olmak dünyanın en güzel şeyi. Çocuklar öyle. İşte bilmiyorum ben, bizim sektörde de ne kadar vardır? İşte biz 29 yılda oldu. Şimdi. Evet yani. Hani 29 darısı başımıza dediğimiz. Tabii, inşallah olursunuz ama evet, yani inşallah. Bu biraz şeyle ilgili yani, işte diyorum ya, yürek, yani iyi insan oldukça böyle şeyler zaten oluşuyor kendiliğinden. İşte benim dostluklarım, arkadaşlıklarım da öyledir. Yani işte en yakın arkadaşım Hakan. Dünyanın en iyi insanıdır. Evet. Yani çok iyi bir aktördür ayrı da. Evet, evet. Yani kimi tanırsam öyle yani. İşte çok beğendiğim bir aktördü yani Müsfik Kenter. İyi bir insandı yani. Evet. Böyle olduğunu gördüm yaşadıkça, deneyimledikçe. Onun için hani bu şey pazarlamasına sakın gelmeyin yani. Arıza olanın, her tarafı maymuncuk olanın iyi aktör olduğuna, iyi ressam, iyi müzisyen olacağına, iyi sinemacı olacağına. Hayır yani. İyi insanlardan çıkıyor iyi sanatçılar. Evet. İyi oyuncular, iyi ressamlar, iyi müzisyenler. Oh. İyi insanlardan çıkıyor. O insanlar çocuklarını çok seviyor. Hayatlarındaki erkekleri, hayatlarındaki kadınları çok seviyor. Ailelerini çok seviyor. İyi insan oluyorlar yani sonuçta. Hani toparladım yani. Daha uzun, çok güzel anlattın. Daha uzun hikaye. Eksik olma, evet. Ağlayacağım yemin ediyorum. Ya, vallahi billahi. Vallahi. İyi ki geldin. Çok mutlu oldum Cem abi. Eyvallah. Gitmeden önce de sana biz naçizane bir armağanımız olacak. Biz senin adına, konuklarımız adına, her gelen konuğumuz adına o gözlüğü taktık. Senin adına Lösemili Çocuklar Vakfı'na küçük bir armağanda bulunduk. Bize konuk olduğun için. Ama benim için onurdur ya. İyi ki geldin. LÖSEV Yaşam Sertifikası. Çok güzel. Evet, onlar da sana böyle küçük bir armağan gönderdiler. Sonra oradaki arkadaşlarımızın çabalarıyla hazırlanmış bir takım böyle 2 tane ajanda, birini sana birini bana göndermişler. Bunların sen istediğini seç. Evet. Bu takvim de senin. Kırmızıyı sen al. Bu da orada, kırmızıyı ben alayım. Tamam abi. Kırmızı bende. Bu ajanda da senin. Çok teşekkür ederim. Bu da onlardan böyle küçük bir armağan ve sertifikanız. Çok naziksiniz. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Acayip mutlu ettin. Onur duydum abi. Benim için de onurdur, keyiftir. Başarılar diliyorum. Eksik olma. Hayatın sarp ve dikenli yollarında. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol abi. Tezgah. Zeytinoğlu Caddesi giderken solda, dönerken.